Arkadaşlar şimdi size bu X-Dar çantamın, hatta XX'lar çantamın yapılış ve tarif videosuyla geldim. Oldukça geniş bir hacmi vardır. 50 santim genişliğindedir ve 38 santim de uzunluğu vardır tabandan yukarı. Şöyle küçük minnoş bir detayımız var. Püsküllerimiz var. Bunun üstündekiler gerçek deridir. Ve çantamız bu şekilde. Şimdi bunu tarifine geçelim isterseniz. Merhaba arkadaşlar. Benim ilk start çantamı örüyoruz bugün. İlk önce bu önde böyle bir desen var ve bundan 2 tane yapmamız gerekiyor. Ben bir tanesini yaptım, hazırladım. Şöyle boyunu ölçecek olursak 38 santim ve burada şu üçlü trabzanlardan olan modellerden, yani şu kafeslerden alttaki 22 tane kafesimiz var. Yukarıdan da uzunluğu 35 santim. 35 santim. Burada da bu örneklerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Burada da 13 tane örnek uzunluğu var. Buradaki de örneklerin sayısı da 22 tane. Şimdi bundan 2 parça örüyoruz. Öncelikle şöyle düz bir zincir çekiyoruz. Bu zincirin boyu 38 santim ama siz biraz daha uzun çekin. Bunu sonra örnek kurduktan sonra buradan söküp kısaltabiliriz. O sıkıntı değil. Çünkü örnek işlerken topladığı için zincir, yani tam alırsanız ölçüsünü kısalma olabiliyor. O yüzden biraz uzun çekin. Sonra zincir çektikten sonra şurada 5 tane daha zincir çekiyoruz ve altıncının dibine batıp çıkartıyoruz tığımıza. Sonra tekrar 2 tane çekiyoruz. Sonra tekrar batırıyoruz ve çıkartıyoruz. Böyle bu şekilde 22 tane kutucuğumuz oluyor. Ve dönüp kutucuğumuzun üstüne, her kutucuğun içine köşeler hariç, köşelerde dönüş olduğu için bir tane ekstradan oluyor. Her birinin içine üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonda da tekrar dediğim gibi dönüş olduğu için burada 4 tane oluyor trabzanın. Sonra bir üst sıraya geçiyoruz. 2 zincir çekip üst sıraya geçiyoruz ve dönüyoruz. Burada da dediğim gibi çaprazlama işlemimiz var. Bunu yapıyoruz ve aynı bu şekilde 2 tane parça elde etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, burada dediğim gibi 38 santim olacak şekilde zincir çekeceğiz. Ama tabii örneğimizi kurarken başta anlattığım gibi 38 santimden uzunca bir zincir çekeceğiz. Çekme yaptığı için ve ölçüyoruz. Normalde 41-42 santim kadar çekiyorum ben, ama örneğimizin bitmiş hali 38 santim olacak ve bu zincirimizin üstüne burada görünen kutucukları yapmaya başlıyoruz şu anda. İlk önce istediğimiz boyuta gelince 5 tane daha zincir çekiyoruz. Ve sonra gördüğünüz gibi dibine bir sık iğne yapıp ve birleştiriyoruz zincir çekmeden. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. Alttan 3. zincirin içine batıp çıkartıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde zincir 22 tane boş kutucuğumuz olana kadar devam ettiriyoruz bu işlemi. Dediğim gibi kalan zincirimizi de sonradan söküp düzelteceğiz. Aynı şekilde 2 tane zincir çekip alttan 3. zincirin içine batıp ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi 22 tane kutucuk yapıyoruz alt sırada. Aynı şekilde 22 taneyi tamamlayınca üst sıraya geçeceğiz. Evet, 22 tane gördüğünüz gibi benim burada zincirim arttı. Bunu sonradan sökeceğiz ve üst sıraya geçiyoruz. Burada 2 tane zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz örneğimizi. Ve tığımızı doluyoruz. Bu kutucukların içine üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Her birinin içine üçer tane ikili trabzan yapıp işlemimizi gerçekleştiriyoruz sıra sonuna kadar.
Ve aralarda zincir çekmiyoruz yandaki kutucuğa batarken. Sadece tığımızı doluyoruz ve yan kutucuğa geçiyoruz. Evet, bu şekilde bütün kutucuklarımızın içini doldurup yukarı çıkacağız. Diğer örneğimizi kuracağız. Ve şimdi köşeye geldim ben. Burada da tığımızı doluyoruz ve zincirini çekmeden son kutucuğumuzun içine de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu köşelerde 4'er tane trabzan görünüyor. Çünkü dönüşlerimiz olduğu için bunu da böyle tamamlıyoruz. Şimdi son köşelerimizi gördüğünüz gibi zincirin içine batmıyoruz da kutunun içine batmıyoruz da zincirin tam üstesinden ilmeği alıyoruz. Ve 2 kere de çıkıyoruz yukarıki sıramıza. Evet. Gördüğünüz gibi başta ve sonda 4'er tane trabzanımız görünüyor. 2 tane zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz örneğimizi. Burada şimdi çapraz işlemimiz var. Burada tığımızı doluyoruz. Gördüğünüz gibi trabzanların arasındaki boşluğa batıyoruz ve ilmeğimizi biraz uzatarak 2 kere de çıkıyoruz ve bir zincir çekiyoruz ve sonra tığımızı dolayıp gördüğünüz gibi bu şekilde bitiş trabzanımızın arasından batıp ilmeğimizi uzatıyoruz ve 2 seferde tığımızla çıkarıyoruz ipliğimizi. Bu şekilde. Yan sıraya geçerken zincir çekmiyoruz. Gördüğünüz gibi bu aradaki boşluklara batıyoruz. Önce trabzanların önündeki boşluğa batıyoruz. İpimizi uzatarak çekiyoruz ve 2 seferde tığımızdan çıkartıyoruz ipimizi ve bir zincir çekiyoruz örneğin arasında ve geriye batıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ilmeğimizi çekiyoruz ve 2 seferde tığımızdan çıkartıyoruz. Bu işlemimiz de böyle sıra sonuna kadar devam ediyor. Yani örneğimiz bir sıra trabzan ve bir sıra bu işlemden gerçekleşiyor. Evet, dediğim gibi bu işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Elinizi fazla sıkmadan bunu yapmaya çalışın. Çünkü örneğiniz kasabilir, pot da durabilir. O yüzden biraz uzatarak, elinizi gevşek bırakarak ilmeğinizi çekmeye çalışın. Mutlaka el ütüsü yapmayı unutmayın. Ve sonuncu sıramıza geldik. Burada da aynı şekilde çaprazlama örneğimizi kuruyoruz. Ve kenar trabzamızı yapıp üst sıraya geçeceğiz. Burada da o çaprazlama örneklerimizin üstündeki boşluklara trabzanlarımızı yapacağız.
Evet, 2 zincir çekip arka tarafa döndük ve gördüğünüz gibi buradaki örneklerin arasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her birinin üstündeki boşluğa. Yan sıraya geçerken de zincir çekmiyoruz. Sadece tığımızı doluyoruz ve trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi ben biraz ördüm. Başlangıçta da nasıl yapıldığını anlattım, gösterdim. Tekrar gösteriyorum. Şimdi bu çaprazlama örneğimizin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, burada bunun içinden geçirmiyoruz. Gördüğünüz gibi bu zincirin en tepesinden batıyoruz ve burada da 2 seferde çıkıyoruz. Evet, köşemiz bu şekilde oluyor, dönüşümüz ve dönmeden önce 2 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bu sefer çaprazlama örneğimizi kuracağız. Bunu göstereyim size. Tığımızı doluyoruz. Şu üçlünün arasından, öndeki arasından batıyoruz. İpimizi hafif uzatıyoruz. 1-2 seferde ilmeğimizi çıkıyoruz. Burada arasına bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar doluyoruz ve şu arka tarafından şuradan tekrar alıyoruz, ipimizi uzatıyoruz. Çok da değil, çok sıkı da değil ve çok bol da değil. 2 seferde çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi örneğimiz oluyor. Tekrar doluyoruz. Hiç arada zincir çekmeden şu üçlü trabzanın arasını ipimizi çekiyoruz. 2 seferde bir zincir çekiyoruz ve arka taraftan bu sefer aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz. Bunların sonraki dönüşte ortalarına 3 trabzanlar ortalarına geliyor. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Bir sıra çaprazlama örneğimizden bir sıra trabzanlarımızdan yapıp çantamızın ölçüsü istediğimiz boyuta gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Tamam. Evet. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi ben bir parçasını yapmıştım. Bu parçayı da bu parça kadar aynı uzunluğa gelene kadar yapacağım. Ve sonra tekrar anlatıma devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Örneklerimizi ben bitirdim. Motiflerimi gördüğümüz gibi 2 adet parça yaptım. Ölçülerini de vermiştim. 2 adet parçamı tamamladıktan sonra yan körük kısımları için, yani buraya gelecek kısımları için sık iğne yapacağız şerit halinde. Bunun için ben toplamda 18 adet sık iğne yapıyorum. 18 adet sık iğne yapacağım. Önce şöyle bir zincir çekeceğim. Yani bunu biraz uzun tutabilirsiniz. Orada sıkıntı olmaz. Hani 18 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra arkada kalan zinciri söküp şey yapabilirsiniz. Tamamlayabilirsiniz. 18 adet sık iğne yapacağız ve bunu çantamızın böyle baştan başa kadar gelecek şekilde o kadar uzunlukta öreceğiz. Burada santim veremiyorum. Şöyle veremiyorum. Herkesin
Çanta ebatı farklı olabilir. Siz ölçeceksiniz kenarlarından uzunluğu ölçerek kendi gözünüzün yordamıyla, el yordamıyla bunu ölçeceksiniz. Hangi boyutta yapıyorsanız ona göre körümüzü yapıp tamamlayacağız. Ben şimdi benimkinin başlangıcını göstereyim. Şimdi 19 tane sık iğne yapacağız. Şimdi şöyle gelişi güzel. Bakalım santimde ölçelim bakalım. Kaç santim çekmişiz? 14 santim şu anda. 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Sık iğnemize başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir başta 2, üçüncü. Evet, ben 18 tane sık iğnemi çektim. Şimdi şurada zincirimiz arttı. Bunu da dediğim gibi böyle şuradan sökerek burayı görüyorsunuz. Kısaltmış. Şimdi burada üst sıraya çıkıyoruz. Bildiğiniz sık iğne dönüyoruz ve sık iğnemizi devam ettiriyoruz. Şimdi burada şu köşe kısımlarına dikkat edin. Ben köşe kısımlarını da alırken dikkatlice alıyorum. Çünkü köşeler önemli. Sık iğne deyip geçmeyin. Kolay görünüyor ama yani önemli bir nokta. Şimdi buraya geldim. Gördüğünüz gibi bir zincir çekip öyle dönüp buraya batmıyorum. Şu tarafa batıyorum. Ve sık iğneme kaldığım yerden devam ediyorum. Bu böyle bu şekilde dediğim gibi çantanızın kenar boyutlarını tamamen kapatacak kadar, eşit gelecek kadar işliyoruz. Ben ilerledikçe size bunu göstereceğim. Sonra zaten birleşim aşamasına geleceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ben örgümü ilerlettim. Gördüğünüz gibi böyle uzunca bir örgü olacak. Hatta daha bitmedi. Şöyle kısaca göstereyim dedim tekrar. Bu ördüğümüz parçayı bu şekilde elimizle ölçerek şöyle ne kadar daha örmemiz gerektiğini göreceğiz. Görüyorsunuz daha şöyle şu tarafı dönecek. O yüzden daha bitmedi. Dediğim gibi ben biraz daha devam edeceğim. Tamamen kenar yerlerini kapatana kadar örgümüze devam edeceğiz. Hatta şöyle bir şey var. Bunu gözünüzle yani elinizle ölçseniz bile şurada ipi kopartmadan birleşim yerlerini sabitleyin. En sonunda ipi kopartırsınız. Hani belki yanlış tahmin de etmiş olabilirsiniz. Böyle bu şekilde son kenara geldim. Şöyle evet. Zincir çekip geri dönüyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi bunu aynı bu parçaların boyuna gelene kadar öreceğim. Ondan sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben parçalarımı bitirdim. Gördüğünüz gibi 2 tane parçam var. Ve yan körük kısmını da bitirdim. Yapıyordum. Bunu gördüğünüz gibi göz kararı ben ölçerek bir uzunluğa getirdim. Şöyle ben bunu bir ölçeyim ama dediğim gibi siz kendi çantanızın uzunluğuna,
şekline göre ayarlayabilirsiniz. Benimkinin şu anda uzunluğu 108 santim. Tabi dediğim gibi siz kendi çantanızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada şu kısmı birleştirme yapacağız. Öncelikle ben gene buraya ipimi kopartmadım ki eğer yanlış ölçmüşsem buradan devam edip tamamlayabilmek için ipimi kopartmadım. Orada bekliyor. Şimdi burada birleşim şeklimiz şu şekilde. Bu örneğin ön yüzü. Gördüğünüz gibi ön yüzü içe gelecek şekilde ikisini şöyle birleşimini iç tarafa gelecek şekilde başlıyoruz. Çünkü bunu birleştirdikten sonra örneğimizi ters çevireceğiz. Yani içini dışına çevireceğiz. Ben bunu bu şekil yaptım. Ya bilmiyorum, siz normal yapabilirsiniz. Bunun kenar dönme şekli bu şekilde. Şimdi burada da örneğimizin düz tarafını buluyoruz. Düz tarafından değil, örneğimizin ters tarafından böyle ikisini de, yani düzü içe bakacak şekilde. Benim şurada küçük şöyle mandallarım var. Siz de yapabilirsiniz. Şu şekilde birleştiriyorum. Yani mandallar işe yarıyor. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle kenar kısmında şu şekilde zaten kapattık. El yordamıyla şöyle bir göz kararı işaretliyoruz. Eğer dediğim gibi eğer körük kısmı kısa gelirse o ipi bıraktığımız yerden devam ederiz. Uzun gelirse de sökeriz. Orada bir sıkıntı olmaz. Evet, şöyle ben işaretleyeyim. Gördüğünüz gibi benimki biraz uzun geldi. Ben gene de şu şekilde bunun etrafını şimdi birleşim yapacağız. Tığ ile birleşim yapacağız. Şu şekilde buradan karşı tarafa doğru normal sık iğne şeklinde döneceğiz. Evet, şimdi burada şu kenar kısımları birleşim yerini göstereceğim. Dediğim gibi örnekler düz tarafları içe bakacak şekilde olacak. Şimdi şöyle şu şekilde koyuyorum ben ipimi. Şöyle gizliyorum şuraya başlangıç noktasında. Şöyle. Şöyle iki ucundan ipimi çekip çıkarıyorum ve burada birleştirmeye başlıyorum. Herkesin bildiği gibi sık iğne tekniğiyle kenarları birbirine bağlıyorum. Şu kenar kısımlarından fazla derin almıyorsunuz ve şuralardan. Bu şekilde bütün kenar kısımlarını aynı şekilde iki parçayı da yapıp birleştirip geleceğiz. Sonra size diğer işlemlerini göstereceğim. Dediğim gibi bunda yani biraz tuhafınıza gidebilir. Ben bunu yaptıktan sonra ters çeviririm. O yüzden yüz tarafı, yani örneğin düz tarafını içeri doğru koyuyoruz ve öyle kenar birleşim yapıyoruz. Şu şekilde görüyorsun. Böyle hepsini, bütün kenarları bu işlemi yapıyoruz ve sonra geliyorum.
Evet arkadaşlar, ben bütün kenarlarını böyle sık iğne şekilde gösterdiğim şekilde geçtim. Şurada yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada dedim ya size, ipinizi kesmeyin. Belki böyle birleşim esnasında kayma olabilir, eksik gelebilir. Benim burada 2 sıra sık iğne eksik geldi. Onu ben bıraktığım iple tamamladım. Ondan sonra kenarlarını yaptım. Size dediğim gibi ipinizi kesmeyin birleştirdikten sonra. Şimdi ben bunu birleştirdim. Gördüğünüz gibi bütün kenarlarına sık iğne yaptım. Örneğimizi yaparken söylemiştim. Örneklerin iç yüzü içe bakacak şekilde bunları kapattık. Yani burası örneğimizin ters kısmı birleştirdiğimiz. Çünkü bu çantada şöyle bir işlem yapacağız. Bunu dışa çeviriyoruz. Şu şekilde. Yani örneğin düz tarafı böyle olmuş olacak. Şöyle elimizde şu uç taraflarını düzeltelim. Görüyorsunuz. Şöyle. Gördüğünüz gibi örneğimiz, çantamız bu şekilde oldu. Şimdi şurada ipimizi kesmemiştim ben. Burada ipimizi 3 sıra kesmeden buradan devam edeceğiz. 3 sıra bu örneğin düz tarafına çevirdiğimiz tarafına 3 sıra sık iğne yapacağız ve örneğimizi 3 sıra sık iğneden sonra örneğimizi üstüne başka bir işlem daha yapacağız. Onu da size göstereceğim. Ama öncelikle 3 sıra sık iğne yapacağız. Arkadaşlar 3 sıra sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi bunun etrafına 3 sıra sık iğne yaptım. Şimdi şu başlangıç noktamdan sık iğneye başlangıç noktama geldim. Burada şimdi ilmek kaydırma yapacağız. Buradan böyle bu şekilde bu sırayı gördüğünüz gibi ağız kısmına şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten biliyorsunuzdur ilmek kaydırmayı. Ben gene de göstereyim. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde bütün ağız kısmına ve buraya kadar geldikten sonra tekrar birleşim noktasına geldikten sonra bir kat aşağı gidiyorum ve burayı da bu şekilde ilmek kaydırma işlemi gerçekleştiriyorum. Normalde 3 sık iğnenin bir üstünde bir de şurada ortasında bir sık iğnemiz olacak. İlmek kaydırmamız olacak. Aynı şekilde onu da böyle dönüp burada bitireceğiz ilmek kaydırma işlemimizi ve bütün çevresini sarmış olacak ağız kısmının. Ve öylelikle ilmek kaydırma işlemimizi tamamlayacağız. Evet, ben şimdi buraya kadar geldim. Burada ipimi geri aldım ve bir alt sıradan çıkarttım. Burada da aynı şekilde dediğim gibi şu aradan ip kaydırma işlemi yapacağız. Şu şekilde. Bu da aynı şekilde, sadece bu sık iğnelerin arasından yapıyoruz bunu. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Böyle bu şekilde bunu da aynı bütün çantanın etrafına buraya gelene kadar burada birleştiriyoruz. Çantamızın şu an örüm işlemi bitmiş oluyor. Sonra dediğim gibi sap kısımları var. Onları monte edeceğim astarlamadan önce ve şuraya bir bağcığımız var. Resimdeki gördüğümüz gibi bir kordonumuz var. Onu takacağım. Saplarını monte ettikten sonra astarlama kısmını geçeceğim. Sap kısımlarında dediğim gibi astarlama işlemi yapmadan önce monte edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben çantamın saplarını tamamladım. Bu çantanın saplarının yapımı kanalımda videolarım arasında var. O yüzden tekrar göstermedim. Oradan bakabilirsiniz. Bunları buraya monte edeceğim. Bir tane de karşı tarafa monte ederken de burayı göstereceğim. 2 tane. Biri karşılıklı olmak üzere. Bunu monte ettikten sonra
Şöyle kordonum var. Bu çantanın önünde, bu kordonun ucunda 2 tane püskül olacak. Bu kordon yapımını da yine kanalımda paylaşmıştım. Tekrar o yüzden burada tekrar yapıp göstermedim. Oradan bakıp da yapabilirsiniz. Kordonumuzu çantamızı monte ettikten sonra şuradaki boşluklardan geçirerek artık kendinize göre, isterseniz kordon takmak zorunda da değilsiniz. Bunu takıp püskül detaylarını yerleştirip çantamızı astarlama işlemi yapacağız. Dediğim gibi ben birazdan size bunu monte ederken de göstereceğim. Sonra da bitmiş halinde paylaşacağım. Evet, burada şimdi saplarımızı sabitledik mandalımızla ve 5'er tane sağdan ve soldan gördüğünüz gibi trabzan olmak üzere ben bir hizalama yaptım ama siz dediğiniz gibi istediğiniz hizalama yapabilirsiniz. Ve sabitlemeye başlıyorum. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani içine astar dikeceğim diye gelişgüzel dikmeyin. Mutlaka ipliğinizi, iğnenizi yaptığınız örgü yönüne doğru ve içeriden gizleyecek şekilde yürüterek yapmaya çalışın ki bu şekilde daha temiz bir görüntü oluşsun. Yani çantamızın dışı kadar içinin de güzel olması önemli. Yani astarsız da kullanabilecek şekilde dikmeye çalışın. Hem örgünüz güzel durur hem orada bir potluk olmaz. Yani güzel ve özenli yapmak önemli. Böylelikle bunu tamamlayacağım ben bütün saplarıma. Sonra üzerine takacağım. Kordonumu takacağım. Püsküllerimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel temiz bir dikiş oldu. İpimi de yürüterek kestim. Dediğim gibi şu anda işte kordonlarımı takacağım, püskülümü yapacağım, detaylarımı ekleyeceğim ve astarlama işlemine geçeceğim. Bu kordon yapımı da kanalımda diğer videolarımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar ben astarımı diktim. Şu şekilde etrafında kenarlarını kıvırdım ve ütü yaptım. Şimdi bunu çantama şöyle yerleştireceğim ve ağız kısmını elimle dikeceğim. Monte ettikten sonra mandallarımla şöyle ilk önce göz kararı bir tutturuyorum. Sonra el yordamıyla tabii ki daha düzgün bir görüntü vereceğiz. Önce dediğim gibi şu kırık kısımların dikiş yerlerinden şöyle mandala tutturuyorum. Şu şekilde. Sonra tabii dediğim gibi düzeltme yapacağız. Şimdi şöyle böyle yerleştirdikten sonra elimle dikim işlemine geçeceğim. Ben şimdi çantama sabitlemelerimi yaptım. İğneme astarı diktiğim renkte ipimi geçirdim. Ve astarımı ben elimde dikiyorum. Ama dediğim gibi siz makinede de dikebilirsiniz. Ben elimde dikmeyi tercih ediyorum. Buradaki püf nokta şu arkada çıktığımız iğnenin çıktığı yeri böyle gizleyerek arka tarafa o şekilde geçmek. Ve iğnelerinizi boşluklarını ayarlarken ben çok ufak bir boşluk bırakıyorum ki orada böyle kötü bir görüntü olmasın diye. Çok ufak bir boşluk bırakıyorum ve karşıdan çıkıyor ve karşıdan da tekrar arka tarafa yani iç tarafa batarken iğnemi görünmeyecek şekilde batıyorum ipliğimi. Şu şekilde bakın, hani buradan böyle büyük büyük batmıyorum ki ipim belli olmasın diye. Buradan da dediğim gibi gizleyerek ve ufak ufak boşluklar yapıyorum. Mesafe bırakıyorum ki bu arkadaki yani ipimiz görünmesine. Ama dediğim gibi siz makinede dikişi de yapabilirsiniz. Kimisi böyle yapıyor. Ben bunları elimle dikmeyi tercih ediyorum. Ama dediğim gibi büyük büyük değil, ufak ufak, gördüğünüz gibi çok ufak dikiyorum. Yani aralıkları bakın. Yani hiç görünmüyor denecek kadar az. Arkadan da dediğim gibi aynı şekilde ufak ufak ve aralarda gizleyerek ipimizi bu tarafa geçir. Bu şekilde bütün kenarlarımızı çantamıza sabitliyoruz ve çantamızın astarının dikim işlemini bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, ben astarımın dikimini bitirdim. Gördüğünüz gibi her yerini elimle ince ince diktim ve buralarda
dikiş izi olmadan gizleyerek dikimimi yaptım ve bir tane çıt çıt ekledim buraya. Gördüğünüz gibi astarlama işlemi bu şekilde. İçinde göstereyim. Şöyle göstereyim size. Gayet geniş bir hacmi vardır. 50 santimdir bu çantam benim. Astarı da öyle ve ben üstüne gördüğünüz gibi detaylarımı ekledim. Ve çantamın kullanıma hazır. Evet arkadaşlar, çantamın görünümü bu şekilde. Çok güzel, çok geniş ve çok kullanışlı bir çanta. İç hacminde dediğim gibi çok güzel. Umarım beğenerek videomu izlemişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer çanta videolarım için takipte kalın.